Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte çöp şişlerden geri dönüşüm vazo yapacağız. Çöp şişlerimiz var, bir tane köpük halkamız var, muz lifimiz var, hasır ipimiz var. Hemen malzemelerimizi saydıktan sonra çalışmamıza başlayalım. Öncelikle kuruması gerektiği için köpük olan halkamızı boyuyoruz. Her zaman çalışmalarımda da söylüyorum, boyanacak malzemelerinize öncelik verirseniz çalışmanız daha hızlı ilerler. Ön yüzünü boyadıktan sonra hemen arkasını çevirip arkasını boyuyoruz. Biraz rengi bana açık kaldı ve zemin gözüktüğü için ikinci katı geçiyorum üzerine biraz kuruduktan sonra. Ama sizin için uygunsa tek katta boyayabilirsiniz. Çöp şişlerimiz sahnede gördüğünüz gibi hemen işaret alıyoruz. Bu işaretleri neden alıyoruz? Çünkü bu hizadan yapıştıracağız. Hepsini aynı oranda yapıştırmamız için önceden ölçü almanız çok önemli. Köpüğün içine oturtturmak için çubuklarımı karton kestim, yuvarlak, çember. Mutfakta kullandığınız peçete rulolarından olabilir, tuvalet kağıdı rulolarından olabilir, herhangi bir halka şeklinde bir parçadan faydalanabilirsiniz. İçerisine yapıştıracağım yer kadar silikon sürüyorum. Silikon çabuk kuruduğu için çok fazla sürmeyin. Yapıştırabileceğiniz hızda sürerseniz çok daha verimli olur sizin için. Bir tane yapıştırıp bir tane atlayacakmış kadar bir ölçü bırakıyorum arasında. Bu ölçüyü tam ayarlayamıyorsanız komple yapıştırıp birer tanelerini aralarından çıkarabilirsiniz isterseniz. Ama ben göz kararı ilerleyebildiğim için bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Bir tane de yine kağıttan halka tekrar keseceğim ve çubuklarımı sabitlemek için içerisine ekleyeceğim. Bu da esnekliğini koruyabilmek ve zaman içerisinde halkanın açılmaması için, silikonların atmaması için çok önemli. Ortasına hasır iple sardığım bir halka ekliyorum. Üzerine de sabitlemek için şeffaf bir halka yapıştırıyorum. Vazomuzun silüeti oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi köpük üzerine ekledikçe çöp şişlerimi altından beyaz köpük esnemeye başladı ve orası bütünleşti. Yani büyük bir delik oldu. Zaman içerisinde bu deforme olacaktır. Bu sebepten ben hemen hasır iple sarmaya başladım halkamı ki sabitliyorum. Hasır iple sardıktan sonra tamamen artık uzun ömürlü bir çalışmaya devam edebilirim. Kuruduğu için silikonlarımız, tekrar silikon sürüyorum vazomuzun altına ve hasır iple sardığım köpüğün üzerine yapıştırıyorum. Bu sabitleme olayından sonra burada karton gözüküyor. Ben şimdi hem çalışmamı hareketlendirmek için hem de buradaki görüntüyü kamufle etmek için hasır saracağım. Başladığınız yerle bitirdiğiniz yerin aynı olmasına lütfen çok dikkat edin. Çünkü ek yerini arkaya çevirdiğiniz anda önden gayet güzel, hiç ek olmamış bir şekilde süs eşyanızı, vazonuzu, objenizi kullanabilirsiniz. Bu da benden size küçük bir tavsiye. Alta hasır eklediğim için ortadaki eklediğim halka biraz aşağıda kaldı. Onu birazcık yukarıya iterek vazomun ortasına alıyorum. Çalışmama biraz renk katmak için ince bir hasır ip. Aslında bu hasır ip değil, makrome ipi. Makrome ipi geniş ve kalın olduğu için ben bunun katlarını açtım ve tek katını sarıyorum. Yine gördüğünüz gibi ek yerlerini aynı hizaya getirdim. Şeffaf halkamın üzerine de hasır ipimizden yani makrome ipimizden ekleyeceğim. Açık bir renk iplik çalışmamda açıkçası çok daha aydınlık ve güzel bir görünüm kattı. Ama üzeri çok kalın oldu. Çok kalın olduğu için yine alttaki gibi açtım ve tek katını kullanarak ilerliyorum.
Yine ek yerlerine aynı hizaya getiriyorum. Aşağıda olduğu gibi. Çalışmamızın ortasına da hasır ipimizden, beyaz makrome ipimizden yine ekleyerek ilerliyoruz. Ara ara silikon sürüyorum ki zamanla düşme yapmasın, tüm çevrede sabit kalsın. Yine ek yerimi alt ve üstle aynı hizaya getirdim. Muz lifimiz var. Muz ipi de diyorlar, muz lifi de diyorlar. Bir makrome çalışması, bir makrome düğümü yaparak gördüğünüz gibi saçaklı bir yaprak yapacağız. Şimdi sardığım düğümü fark ettiniz. Önce ikiye katlıyoruz, alta alıyoruz ve diğer ikiye katladığımız tarafı birbirinin içinden geçiriyoruz. Ve sıkıştırıp yukarıya doğru itiyoruz. Yukarıyı bir yapıştırıcıyla sabitlerseniz sıkıştırıp yukarıya ittikleriniz çıkmayacaktır. Birkaç defa yaptıktan sonra eliniz alışıyor. Çok uzun bırakmanıza gerek yok. İplerinizi zaten keseceğiniz için kullanacağınızdan biraz daha fazla olsa yeterli. Hemen silikonla sabitliyorum yukarıyı. Bunu çalışmanızın başında yaparsanız dediğim gibi çok daha kolay olur. Ben size göstermek için tekrar oraya bir yapışkan ekledim. Fazlalıklarını göz kararı alıyorum. Elimde bir yaprak var ve onun şeklini verecek şekilde makasla keseceğim. Evinizde bulunan bir yapraktan şablon ya da bir kartona çizip yine böyle kalıp şeklinde kullanabilirsiniz. Bir tarafı biraz daha geniş oldu, bir tarafı dar. Hemen onu da makasla düzeltiyorum. 2 tane ben yaprak ekledim. Siz daha da çoğaltabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonuna tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.